Daha önce hiçbir yapının inşasının çeşitli nedenlerle tamamlanamadığına şahit oldunuz mu? Ya da inşaat bir bitse de son halini bir görebilsek dediğiniz? Bugün sizlere öyle bir yapıdan bahsedeceğim ki yapılmaya başladığı yıllarda doğmuş olsaydınız muhtemelen ömrünüz yapının son halini görmenize yetmeyecekti. 1882 yılında inşasına başlanan ve günümüze kadar inşası hala devam etmekte olan La Sagrada Familia 138 yıldır inşaat halinde. Henüz tamamlanamamış olmasına rağmen Barcelona'da turist rehberlerinin programlarında ilk sırada yer alan La Sagrada Familia'nın tasarımı ilk olarak Francesco de Paula del Villar'a veriliyor. Villar ilk olarak daha geleneksel bir kilise tasarımı düşünmekteydi ve kilisenin bodrum katı yapılmaya başlanmıştı bile. Fakat daha sonradan Villar ile kilise bağışçıları arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu 1883 yılında proje Gaudi'ye devredildi. Projeye dahil olduğu yıllarda henüz ünlenmemiş bir mimar olan Gaudi bu projeyle ilgili Villar'dan çok farklı düşünüyordu. Tamamen taştan yapılmış, hafif, bir o kadar da sağlam, ihtişamlı bir yapı yapmak istiyordu. Bunun için ilk olarak kafasındaki yapıyı inşa edebileceği malzemeyi aramaya koyuldu. Ve yaptığı araştırmalar sonucunda hafif ve geniş renk skalasına sahip Masoik Dağı'nın taş ocaklarından çıkan graniti tercih etti. Fakat farklı bir sorun daha vardı. Bu kadar ihtişamlı bir yapının bir de sağlam olması gerekirdi. İşte tam bu noktada Gaudi'nin daha önce Colonia Gel Kilisesi'nde denemiş olduğu eğimli sütunları devreye giriyordu. Gaudi'ye göre eğimli sütunlar ağırlığı zemine çok daha iyi bir şekilde dağıtırlardı. İnce bir titizlik ve hassasiyetle yapımına başlanan La Sagrada Familia'nın yıllar geçmesine rağmen inşası bir türlü tamamlanamıyordu. İnsanlar merak içindeydiler ve bu merak içindeki insanların sorduğu sorulara ise Gaudi, Tanrı'yı kastederek işverenim aceleci değil cevabını veriyordu. Burada bir dipnot düşmem gerekecek. Gaudi bir katedral inşa ettiği için işvereninin Tanrı olduğunu düşünüyordu. Yani Tanrı'nın adına iş yaptığını kastediyordu. Bu yüzden de ilerleyen zamanlarda bu verdiği cevaptan dolayı Gaudi'ye Tanrı'nın mimarı lakabı takılmıştır. Gaudi sürecin gecikmesiyle ilgili sorulara akıllıca cevaplar verirken bir yandan da yapının inşasının uzun süreceğinin farkındaydı. Bu yüzden Hz. İsa'nın doğuşu olarak adlandırdığı cephenin inşasını hızlandırıp insanlara katedralin neye benzeyeceğini göstermeyi, bir yandan da katedral için yapılan bağışları arttırmayı amaçlamıştır. 7 Haziran 1926 yılına geldiğimizde ise Gaudi'ye bir tramvayın çarpması sonucu vefat etmiştir. Gaudi'nin ölümünün ardından patlak veren İspanya İç Savaşı ve ardından çıkan 2. Dünya Savaşı sebebiyle katedralin yapımına 1950 yılına kadar ara verilmiştir. Fakat bu iki savaş sebebiyle Gaudi'nin birçok çizimi ve maketleri tahrip olmuştur. Katedralin inşaatı Gaudi'nin tasarım tarzı ve anlayışı benimsenerek günümüze kadar devam etmektedir. Gaudi'nin çizimlerinin ve maketlerinin tahrip olmuş olması bu durumu biraz zorlaştırmaktadır. Gaudi'nin ölümünün 100. yılı şerefine La Sagrada Familia'nın inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. Yani bu da 2026 yılına denk geliyor. Bildiğiniz üzere koronavirüsünden dolayı seyahatlerimize belli bir süre ara vermek zorunda kaldık. Biz de bu süreç içerisinde gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde size anlatamadığımız ilginç yerleri, ilginç mekanları anlatmaya karar verdik. Biliyorsunuz daha önceki Barcelona videomuzda La Sagrada Familia'dan bahsetmiştim. Şimdi La Sagrada Familia'ya doğru gidiyoruz. Barcelona'nın en ünlü gezilecek yerlerinden biri. Anlatmayacağım mı bize? Neyin? La Sagrada Familia'nın mevzusunu. Tamam, ben anlatayım mı biraz? Bildiğim kadarıyla. Bu videoyla La Sagrada Familia'yı daha detaylandırmak istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere.